Merhabalar herkese. Bugün gün içinde ne yaptığımdan ve sıkıntılı dönemlerde ne yaptığımdan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle videoyu ilk kez izleyenler olabilir. O yüzden kısa bir özet geçeyim. Sıkıntılı dönemler dediğimiz aslında panik atak, anksiyete, takıntı gibi dönemler. Panik atak bence aslında zaten içinde takıntıyı da barındırıyor, anksiyeteyi de barındırıyor. Onların bir sonucu olarak ortaya çıkıyor gibi geliyor bana. Yani sanki son noktaymış gibi geliyor bana açıkçası. Ben de bu süreçleri yoğun bir şekilde geçirmiş biri olarak bu süreçte İzzet Güllü'nün yöntemini nasıl uyguladım ve mevcut durumda nasıl uygulamaya devam ediyorum bunlardan bahsedeceğim. Tabii ki zamanla duygu ve düşünceleri doğru tanıyarak panik atağın sadece korkudan korkmak ve arka planındaki ölüm korkusu olduğunu bilerek İzzet Güllü'nün yöntemini uygulamak bunlardan kurtulma yönündeki yola çıkmanızı sağlıyor. Ben yöntemi uygulamaya başladıktan sonra ilk gelen atağımda gerçekten olması gereken tepkiyi vermiştim ve atak anında gitmişti. Ben bunu önceki yayınlarda da anlatıyorum. Fakat bununla bitmedi arkadaşlar. Sonrasında bu şey emek vermeden, istikrar göstermeden zor değişiyor maalesef. Ben sürece başladıktan sonra tabii ki üzerinden zaman geçiyor. 6 ay oluyor, 8 ay oluyor, neredeyse 1 yıl oluyor. Ben sürekli başa dönmeler yaşıyorum. Tabii ki başa döndüğümü sanıyorum aslında. Çünkü dediğim gibi sıra sıra değişiyor, sıra sıra düzeliyor her şey. Eve kapandığınız dönemler oluyor. Sağlık sorunları yaşadığınız dönemler oluyor. Kimseyle konuşmayı istemediğiniz dönemler oluyor. Çünkü konuşamıyorsunuz. Yani sürekli fiziksel şikayet yaşıyorsunuz arkadaşlar. Ben bunları çok yaşadım gerçekten. Özellikle EMDR'den sonra çok fazla yaşadım bu fiziksel şikayet konusunu. Ve beni en çok yoran, en çok yıpratan şey bu oldu. Bu çok zor değişti bende. Her gün başka bir şikayet yaşıyordum ve tanımlayamayacağım şikayetler de yaşıyordum. Tarif edemiyordum. Yani ağrı desen değil, sızı desen değil, acı desen değil. Ben bunları tarif edemiyordum. Ve sürekli doktorlara gidiyordum. Doktora gitmesem de zaten genelde evdeydim. Bu durum beni eve kapatmıştı arkadaşlar. Tabii ki çıkmam gerektiği zaman çıkıyordum, bu ayrı, ama dışarıda da ayrı bir boğuşma içerisindeydim. Birçok kişiden soyutlandım. Şöyle de bir şey var. Bunları genelde tek başıma yaşadım. Yani aileme bile yansıtamadım. Ortada evet bir hastalık yok. Bunun artık farkındaydım. Fakat öyle yerlerden yokluyordu ki beni. Ya bu sefer bir şey olursa, ya bu sefer ciddi bir hastalık varsa. Bu sorular aklıma çok geliyordu. Tabii ki bu da yine beynin kodlanmalardan dolayı sizi korumaya çalışması. Yani o kadar çok gözümüzün içine soktular ki bir şeyleri. O kadar çok belirti manyağı olduk ki, o kadar çok buna maruz kaldık ki beyin o kodlanmalardan dolayı hep bir hastalık var sanıyor. Yani sizi korumaya çalışıyor aslında. Başlarda belirli mantıkları çok iyi anlayamadım arkadaşlar, açık söyleyeyim. Aslında mantık insanıyımdır. Mesela birisi bana mantıklı bir şey söylese onu hemen kapabilecek bir insanım. Fakat parçalara bakmaktan bütünü göremediğim zamanlar oldu. Bir örnek vereyim. Ben sürecin belirli bir yerine kadar duyguların yaşamamam gerektiğini zannettim. Yani üzüntüyü de, sevinci de, kederi de, yası da yaşamamam gerektiğini düşündüm. Bunları normalleştirmem gerektiğini ve bunlara karşı da duyarsızlaşmam gerektiğini düşünmüştüm. Mesela ben bunu çok sonradan anladım. Duyguların yaşayarak tükeneceğini, duyguların yaşanması gerektiğini, duyguların doğru bir şekilde algılanarak yaşanması gerektiğini, duygulardan korkulmaması gerektiğini ben sonradan anladım arkadaşlar. Bu sadece bir örnek, bunun gibi çok örneğim var aslında. O nedenle bir şeylerin mantığını anlamak çok önemli. Fakat bu mantığı anlayabilmek için önce detaylarda boğulmanız gerekiyor. Sonrasında parçaları birleştirip şifreyi bulmak gibi düşünün. Duyguları böyle görmemden kaynaklı olarak da ben ağlayasım geldiğinde ağlayamıyordum. Atak korkusu yaşıyordum. Atak geçirir miyim acaba? Şimdi üzülüyorum ama atak gelir mi korkuları yaşıyordum. Bu aslında bende birkaç ay öncesine kadar vardı. Bu konuya gelene kadar aslında ben diğer konuları halletmiş oldum ve en son bu konu kaldı gibi bir şey oldu arkadaşlar. Yani duyguları yaşama konusu. Sıkıntılı bir günümde yöntemi uygularken neler yaptım, bunlardan bahsedeceğim. Sabah uyanıyordum. Mutlaka bir yerim ağrıyordu zaten. Yani mutlaka bir şikayetim vardı. Bunları olabildiğince dile getirmemeye çalışıyordum. Kavramlarıma çok dikkat ediyordum arkadaşlar. Şikayetlerim çok fazla artmadığı sürece, son raddeye gelmediği sürece kimseye karşı gıkımı çıkarmıyordum. Eğer bir şikayetim varsa gidip doktora söylüyordum. Uyanınca hemen yanında zaten kağıt olurdu. Benim telkin şablonum olurdu. O şablonu okurdum. Şablonu ben size tekrar edeyim. Daha önceden birkaç kişiye yazmıştım yorumlar kısmında. Sadece bir iki yeri değiştirdim son zamanlarda. Size örnek olması açısından söyleyeceğim nasıl yaptığımı. Siz bu şablonda istediğiniz yeri değiştirebilirsiniz. Kendiniz oluşturabilirsiniz. Sizi etkileyen cümleleri ekleyebilirsiniz veya bazı cümleleri çıkarabilirsiniz. Hiç fark etmez arkadaşlar. Önemli olan telkin şablonunu o anda ne durumda olursanız olun kararlı bir şekilde okumak. Kararlı bir şekilde okumak gerçekten çok önemli. Yani böyle pısarak okumayın. Bakın aynen şöyle okuyacaksınız.
Aklımdaki düşüncelerden korkmuyorum. Ruhumda ve bedenimde ortaya çıkan bir takım belirtilerden korkmuyorum. Artık onlardan korkmuyorum, onlardan kaçmıyorum ve onlarla savaşmıyorum. Böylece akıntıya karşı kürek çekerek bedenimi harap etmiyorum. Ben ruhuma, beynime, düşünceme gereğinden fazla yoğunlaştığım ve duyarlı hale geldiğim için bu sorunlardan etkileniyorum. Artık ben beynimde yaşamıyorum. Artık ruhumla yatıp ruhumla kalkmıyorum. Ben hasta falan değilim. Artık duygularıma saygı duyuyorum. Ruhumda bekçilik yapmıyorum. Artık düşüncelerime saygı duyuyorum. Beynimde bekçilik yapmıyorum. Olabilir, insanım, ilgilenmiyorum, saygı duyuyorum. İkinci part şu. Şu anda bazen sadece ikinci partı okuyorum bu arada. Ey sıkıntım, ey kaygım, ey korkum, ey ataklarım, ey düşüncelerim. İstediğin zaman gel, istediğin kadar kal. Artık hepinizi doğru tanıyorum. Belirli bir amaca hizmet ettiğinizi veya hatalı kodlanmalardan dolayı olduğunuzu artık biliyorum. Soba istediği kadar gürül gürül yansın. Ben mutfakta işime gücüme bakıyorum. Olabilir, insanım, ilgilenmiyorum, saygı duyuyorum. Kendimi, ailemi, sevdiklerimi Rabbime emanet ediyorum. Yalnızca ona sığınıyorum. Hepimiz ona emanetiz. Bu şekilde bitiriyorum arkadaşlar. Tabii ki inancı olmayanlar olabilir. Yani son kısmı söylemenize gerek yok. Birebir bu şablonu kullanacaksınız diye bir şey de yok. Ben bu şablonu günde 4-5 kere aynen bu kararlılıkta ne durumda olursam olayım aynı şekilde tekrar ettim. Bazen ataklarım geldiğinde de bu şablonu okuyordum. Kalkıyordum, dans ediyordum, meşguliyetlerimi artırıyordum. Bir yandan fiziksel belirtiler yaşamaya gün içinde devam ediyordum. Hatta bir gün hiç unutmuyorum. Yani çok gerçekten sıkıntılıydım o gün. Belirtileri yine çok yoğun yaşadığım bir günümdeydim. Bir yandan tabii bir şeylerle meşgul olmaya çalışıyorum. Balkonda çamaşır asıyordum. Şu anda bile düşündüğüm zaman gözlerim dolar, çok duygulanırım. O an o dakikada o kadar çok yorulduğumu anlamıştım ki ve çamaşırları bırakıp yatağa kapanıp hıçkıra hıçkıra ağlamıştım. Yine bir posta daha ağladım. Yayını kestim ama kendime bir türlü gelemedim. Yani o günü gerçekten düşündükçe hala çok duygulanıyorum. Bütün her şeyi unuttum neredeyse ama o günkü ağlamayı, o günkü yalvarmayı, o dua edişimi ben unutamıyorum gerçekten. Yöntem işe yaramıyor mu? İşte neden olmuyor? Neyi yapamıyorum? O gün gerçekten çok sorgulamıştım. Artık Allah'ım hani beni bununla yaşamaya mahkum edeceksen lütfen mahkum etme. Beni aileme bağışla diyordum ya. Beni aileme, sevdiklerime bağışla. Hani benim üzüntümü onlara yaşatma diyordum. Kendim için bile değil. Ben zaten ölümü neredeyse göze alacağım. Aslında bizim gibi duyarlı insanların başına geliyor böyle şeyler. İnce düşünceli, duyarlı insanların başına geliyor. O günü gerçekten unutamam arkadaşlar. Yani o gün benim dibi gördüğüm günlerden biriydi gerçekten. Ki o zamanlar ben sürece başladıktan sonra 7 ay 8 ay falan geçmişti. Bakın çok yakın bir tarih de değil. 7 ay 8 ay yani bunlar kısa süreler. Ben size diyorum 1 yıl oldu, 1,5 yıl oldu, 2 yıl oldu işe yaramadı diyorsunuz. Bunlar kısa süreler. Yani süre tutmayın lütfen. Süre tutarsanız beklentiye girersiniz. Beklentiye girmeyin. Her insan birbirinden farklı. Yöntem aynı evet. Fakat herkes farklı birbirinden. O yüzden süre değişkenlik gösterir. O yüzden süreye bakmayın. Kimseyle kendinizi kıyaslamayın. Sadece uygulamaya devam edin. Ve mantığı anlamaya çalışın. Neyse arkadaşlar o günlerde ben zar zor da olsa yöntemi uygulamaya devam ediyordum. Telkine ben bir yere kadar önem vermedim. Yani bu telkin şablonunu oluşturuyoruz, okuyoruz ya günde 4-5 kere. Ben bu kısmı ilk başlarda atladım. Bu da benim sürecimi bence uzattı. Tamam İzzet Hoca'yı dinliyorum, notlar alıyorum. Fakat telkin şablonu oluşturmadığım için, gün içinde bunu kendime hatırlatmadığım için bence oradaki süreç uzadı arkadaşlar. Çünkü inanca dönüşmesi için telkin almanız gerekiyor. Ben o zamanlarda canlı tanıkların etkisiyle telkin şablonunun öneminin farkına vardım. Ve belirli bir süreden sonra her gün telkin şablonunu okumaya başladım. Bunun yanında gün içinde bir şey olduğu zaman olabilir ilgilenmiyorum, saygı duyuyorum, telkinini uygulamaya başladım. Şimdi gün içinde telkin şablonunu aklımdan tekrar ediyorum veya okuyorum ve başıma gelen her şey için duyduğum, gördüğüm, benim için normal olmayan, eleştiri konusu olan her şey için ben olabilir demeye başladım arkadaşlar. Olabilir telkinini lütfen hafife almayın. Belirli dozda almaya başladıktan sonra sizin için birçok şeyin normalleştiğini göreceksiniz. Tabii ki sizin için her şey normalleşmeyecektir. Yani bir tecavüze, bir cinayete siz olabilir diyemezsiniz belki. Fakat şuradan pay biçin, tamam mı? Yarın dünyanın sonu gelse, önemi kalmayacak ne varsa her şey için olabilir ilgilenmiyorum telkinini kullanmanızı öneriyorum. Ben bu şekilde ilerledim. Çok basit bir örnek vereceğim. Birisi geldi size kıyafetinizin olmadığını söyledi ya da sizi ufak çaplı eleştirdi diyelim. Bunun yarın sizin için bir önemi kalacak mı? Hayır. Bu noktada demeniz gereken şey olabilir. İlgilenmiyorum, saygı duyuyorum. Bu onun düşüncesi, ben bu düşünceye saygı duyuyorum diyeceksiniz. Araç kullanıyorsunuz, trafiktesiniz. Yeşil ışık yandığı an birisi kornaya bastı. Normalde sinirleniyorsunuz diyelim. Bunun aslında yarın öbür gün bir önemi kalmayacak, öyle değil mi? Yani dünyanın sonu gelse bu olayın bir önemi kalmayacak.
O kişiyi tanımıyorsunuz bile. Bir daha ne zaman göreceksiniz belli değil. Belki bir acelesi var. Belki yetişmesi gereken bir yer var. Belki bir hastası var. Kapı çaldı. Evde 5-6 kişisiniz. Kapıya sizden başka bakan olmadı. Normalde sinirleniyorsunuz, geriliyorsunuz. Olabilir diyeceksiniz. Bu size yapılan şeyi kabul etmek demek değil arkadaşlar. Bu normalleştirmek, insani görmek. Yine söyleyeceğimi söylerim. Düzgün bir şekilde izah ederim. Olabilir ilgilenmiyorum diyecek olmam benim duyarsız kalmamı gerektirmiyor. Olabilir ilgilenmiyorum derken benim her şeyden kendimi soyutlamam gerekmiyor. Her şeye hoşgörülü bakmam zaten gerekmiyor. Birçok şeye hoşgörülü bakmamı sağlayacak bir telkinden bahsediyorum. Bu kısımda böyle. Fiziksel şikayetlerle ilgili ne yaptım? Az önce anlattığım gibi bazen oturup ağladım. Yerlerde yatıp ağlıyordum. Böyle günlerim oldu. Bazen evden çıkamadım. Bazen yataktan çıkamadım. Böyle anlarda yöntemi uygulamanın ne kadar zor olduğunu biliyorum arkadaşlar. Ben artık birçok yerde şuna geliyordum. Yani ölürsem de ölürüm ya, en fazla ölürüm. Ölümü bile göze aldığımız zaman o anlık o ölüm korkusu gidiyor ya. O şikayetler de gidiyor. Bu o kadar yalancı bir balon ki. Yani bunun havası o kadar sönmeye müsait ki. Bu o kadar beynimizin bize oynadığı bir oyun gibi ki aslında ciddiye alınacak hiçbir şey yok. Fakat insanları hayatımdan bezdiriyor. Düşünüyorum, yani yataktan çıkamadığım, evden çıkamadığım günleri düşünüyorum. Bunun için miydi diyorum ya? Bu hatalı algı mevzusu için miydi? Bana yazıyorsunuz, fiziksel şikayetlerinizi yazıyorsunuz, çok zorlandığınızı yazıyorsunuz. Hepsini o kadar iyi anlıyorum ki. Ama o anda bile olsanız kendinizi zorlamanız gerekiyor. Bir şeylerle meşgul olmanız gerekiyor. Komik şeyler izlemeniz gerekiyor. Ben mesela komik şeyleri çok fazla izliyordum. Gülemesem bile izliyordum ya da içimden gelmese bile gülümsüyordum. Bir yerim ağrıyorsa bile gülümsemeye çalışıyordum arkadaşlar. Bu da çok önemli. Kitap okumaya çalışıyordum, bir şeyler öğrenmeye çalışıyordum, bir şeyler araştırmaya çalışıyordum. Eğer fiziksel şikayetim varsa buna ne iyi gelir anlamında araştırmaya çalışıyordum. Yani belirtileri yazıp da bu nedir diye aratmak yerine çözüm odaklı bakmaya çalışıyordum. Bir yandan yürümeye çalışıyordum, spor yapmaya çalışıyordum. Spor salonuna gittiğim zaman ataklarımın geldiği zamanlar oluyordu. Bağırasım geliyordu, yardım isteyesim geliyordu ama hiçbirini yapamıyordum. Çünkü aslında biliyordum içten içe hasta olmadığımı. İnsanlara da o şekilde gözükmek istemiyordum. Bundan çok çekiniyordum. Zaman zaman kendimi iyiyim diye tanımladığım anlarda mutlaka bir şeyler yapıyordum. O anı yatakta geçirmiyordum, odada geçirmiyordum. Mutlaka bir dışarı çıkıyordum, hava alıyordum, balkonda oturuyordum, bir şeyler izliyordum. Gelelim bugüne. Ben bugünlerde ne yapıyorum? Bir kere birçok şey bana rüyaymış gibi geliyor. Yani bunları ben mi yaşadım diye düşünüyorum. Sabah uyanıyorum, telkinlerimi yapıyorum yine. Telkinlerimin sayısını düşürdüm arkadaşlar. Telkin şablonunu günde 2 veya 3 kere okuyorum en fazla. Onun dışında olabilir telkinini her zaman kullanıyorum. Birisi bana bir şey söylediyse olabilir. Birisi bana bir şey yaptıysa olabilir. Her şeye olabilir demeye çalışıyorum. Bunu hiçbir zaman dilimden düşürmemeye çalışıyorum. Bunlar benim gün içinde her zaman uyguladığım, her gün uyguladığım şeyler. Sabah kalktıktan sonra mutlaka şükrediyorum ve dua ediyorum. Bir güne daha kavuştuğum için gerçekten minnet duyuyorum. Bir ağrım varsa, bir şikayetim varsa bunu yine dillendirmiyorum. Olabilir, insanın bir yerim ağrıyabilir. Eğer beni çok zorlarsa, eğer devam ederse doktora gitme opsiyonum var. Bu opsiyonumu kullanırım diyorum. İşime gücüme bakmaya devam ediyorum. Eğer tatil günündeysem, vaktim varsa ya da erken uyanmışsam mutlaka yürüyüşümü yapıyorum. Mutlaka gün içinde yarım saat de olsa kitap okuyorum. Bir şeye canım sıkıldıysa, beni çok düşündüren bir şey varsa, bir şeye üzüldüysem, ağlamak istiyorsam ağlarım, o duygumu yaşarım. Duygularımı yaşarken de duyguların beni koruduğunu, belirli bir amaca hizmet ettiğini bilerek bunu yaşarım. Ağlamam gerekiyorsa ağlayacağım ki onu atacağım, öyle değil mi? Yani ya da sevindiysem sevincimi, mutluluğumu yaşayacağım. Bunların hepsi son derece insani. Bunları o an yaşamam gerekiyorsa yaşıyorum. Kafama taktığım durumlar eskisi kadar olmuyor. Çünkü birçok şeyi artık boş ve saçma görüyorum açıkçası. Ama taktığım bir şey varsa bunu gerçekçi bir şekilde sorguluyorum. Çözüm odaklı bakmaya çalışıyorum. Eğer bir şikayetim varsa, örneğin bir baş ağrım varsa ne yapabilirime yönelik araştırmaya çalışıyorum. Onun dışında yürüyüşlerimi yapıyorum. Spora gidiyorum. Akşam yatmadan önce rutinlerim var. Onları yapıyorum. Esnemelerimi yapıyorum. Müzik dinliyorum. Dans ediyorum. Çok az sosyal medya kullanıyorum bu aralar. Eğer izleyeceksem komik reels'lar izliyorum. Çok fazla sosyal medyayla ilgilenmeyi ben önermiyorum arkadaşlar. Eğer ilgilenecekseniz de komik şeyler izleyebilirsiniz. Haberleri izlemiyorum. Gündüz kuşağı programlarını izlemiyorum. Başka psikologları, psikiyatristleri izlemiyorum. Bilgide mutlaka seçici davranıyorum arkadaşlar. Bunu bana çok soranınız oluyor. Bu kaçmak olmuyor mu diyorsunuz? Şimdi ben şu anda kendi durumuma göre size cevap vermiyorum. Sizin duyarlı zemininiz var, bunu biliyorum. Siz olabilir diyemeyeceksiniz, normalleştiremeyeceksiniz. O nedenle size bilgide seçici olun diyorum. Bu sizin için bir gereklilik, bu kaçma değil. Ben bunu önceki yayınlarda da anlatmıştım. Yani ben olabilir deyip geçeceğim habere, olabilir deyip geçeceğim gündüz kuşağı programına niye maruz kalayım ki? Niye vaktimi onlarla öldüreyim? Arkadaşlar ben bunu demeye çalışıyorum. Niye vaktinizi orada geçireceksiniz ki?
Terlik fellik kaçın demiyorum. Ama olabildiğince maruz kalmayın. Eğer maruz kalıyorsanız da normalleştirin. Olabilir ilgilenmiyorum deyin. Zaten olabilir ilgilenmiyorum telkini bunun için var. Duyarlı zemininizi besleyen şeylerden mümkün olduğunca uzak durun. Bu zaten her zaman yapacağınız bir şey değil. Her zaman da yapabilirsiniz. Ben dediğim gibi ben haber izlemiyorum. Zaten denk geliyorum. Yetiyor yani benim denk geldiğim şeyler. İzlesem de olabilir der geçerim. Bunu normalleştiririm. Bunu biliyorum. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Ben bunu bu şekilde uyguladım ve bunun faydasını gördüm. Bunu kaçınarak yapmadım. İlerlemeyi de hızlandırdığını görünce ben size bunu öneriyorum. Bir de şu var arkadaşlar. Biz farkında olmadan kodlandık aslında. Zaten öncesinde bir duyarlı zemin mutlaka vardı. Daha da çok duyarlı hale getirildi. Ve bu bizim farkındalığımız dışında olan bir şeydi. Öyle değil mi? Şimdi yarın öbür gün siz her şeye maruz kalayım, her şeyi izleyeyim, okuyayım, öyle olabilir derim derseniz bir dersiniz, iki dersiniz. Sonraki zamanlarda bunu demeyi belki unutursunuz, atlarsınız. Sizi yine bir yerden etkisi altına almaya çalışır, yine bir ucundan tutmaya çalışır. Ben bu riski almak istemiyorum, anlatabiliyor muyum? Ne kendimde ne de sizde bu riski almak istemiyorum. O yüzden olabildiğince bilgide seçici olun lütfen. Duyarlı zemin oluşturan ve besleyen ortamlardan uzak durmaya çalışın. Bir mesafe koyabilirsiniz. Yani kaçın demiyorum size. Ve olabildiğince olabilir ilgilenmiyorum, saygı duyuyorum telkinini uygulayın. Umarım burayı anlatabilmişimdir. Yine tabii ki tercih sizin. Yani ben sizin zemininizin duyarlı olduğunu, etkilenme eşiğinizin düşük olduğunu farz ederek bunları söylüyorum. Bir yerden sizi yarın öbür gün gafil avlamasın diye söylüyorum. Bunu şöyle düşünün. Mesela bir kanser hastası kanseri atlatıyor ve sürekli taramaya gidiyor değil mi? Kontrole gidiyor ve kendine belirli noktalarda dikkat etmeye devam ediyor. Bizler duyarlı insanlarız arkadaşlar. Bizler böyle son derece gamsız insanlar olamayız belki. Bu kısım böyle. Size faydalı olabilmeyi yürekten isterim. Zaten bu kanalı ben bu yüzden açtım. Bugünlük yayın bu kadar olsun. Değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Unuttuğum veya atladığım konular olursa mutlaka ikinci yayını yapıyorum veya videonun yorumlar kısmına kısa bir not düşüyorum arkadaşlar. Bu arada geçenlerde sizden hype istedim. Yayınım az izlenmesine rağmen 7 gün içinde neredeyse ilk 100'e girecekti. En çok hype alanlar listesinde. Bu yüzden çok teşekkür ediyorum. Onun dışında bu ay kanalı 11.000 kişi ziyaret etmiş. Ama abone sayısı belli. Tabii ki herkese hitap etmiyor olabilir. Bu da kişinin tercihidir. Buna bir şey diyemem. Abone olup gelecek videolara da şans vermenizi yürekten isterim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgiler.